Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde High Availability konfigürasyonunu yapacağız. High Availability ne için yapıyoruz? Cihazlarımızı yedeklemek için High Availability yapılandırmasını yapıyoruz. Bir cihazımızın arızalanması durumunda diğer cihazımız otomatik olarak devreye girecek. Daha önce buradaki cihazımızın kurulumunu yapmıştık. İkinci cihazımızın da kurulumunu yaptım. Self IP adreslerini ve IP versiyon 6 adreslerini ve IP versiyon 6 default root ayarlarını yaptım. Bu IP adreslerini yapılandırmanız gerekiyor. Çünkü senkronizasyon sırasında buradaki cihazdaki IP adresleri buradaki cihaza gitmez. Buradaki cihazın IP adresleri farklı olduğu için bu cihazı önceden ayarlayıp IP adreslerini vermeniz gerekiyor. High Availability konfigürasyonunu yaptıktan sonra birinci cihazımızdaki konfigürasyonu ikinci cihazımıza aynı şekilde göndereceğiz. Yani bu cihazımızda ne ayar yapmışsak aynı ayarlar ikinci cihazımızda da aktif olacak. Bu cihazımız standby'da bekleyecek ve floating IP'si de iki cihazda aynı olduğu için bu cihazımız aktif durumdan standby duruma geçtiği zaman buradaki cihazımız aktif olacak ve buradaki floating IP'si de etkin olacak. Kullanıcı tarafında da gateway olarak 172.16.0.222 verdiğimiz için bu cihazımıza herhangi bir şey olması durumunda bu cihazın da IP adresi aynı olduğu için kullanıcı tarafında hiçbir değişiklik yapmadan trafik akışının devam etmesini sağlayacağız. İkinci cihazımızda High Availability IP adresi olarak 11.02'yi kullanacağız. Birinci cihazımızda da 11.01'i kullanacağız. Şimdi Big IP tarafına giderek yapılandırmamızı yapmaya başlayalım. Şimdi Big IP tarafına geldim. Şu an birinci cihazımızdayız. İkinci cihazımızın da IP adreslerini kontrol edelim. Ondan sonra yapılandırmaya başlayalım. Şimdi ikinci cihazımıza geldim. Big IP 2. Buradan Network sekmesinden Self IP'ye gelelim. Self IP'ye geldiğimizde internal self IP adresini 172.16.0.102 olarak ayarladım. External self IP adresini de 192.168.10.102 olarak ayarladım. Bir de IP versiyon 6 adresimiz vardı. Bunu da floating IP adresini 222 yaptım. IP versiyon 6 self external adresi de 102 yaptım. Buradaki floating IP adresimiz her iki cihazda da aynı. Birinci cihazımızın self IP'si 101'di. İkinci cihazımızın self IP'si 102. Aynı şekilde birinci cihazımızın internal self IP'si 101'di. Burada 102. Burada floating IP'sini birinci cihazımızda aynı vereceğiz. External interfezimizdeki floating IP'sini de buradaki cihazımızda aynı vereceğiz. Bir de IP versiyon 6 default route'umuz var. Bu IP versiyon 6 default route'u da yazmayı unutmayın. Bu IP adreslerini yapılandırmasını yaptıktan sonra birinci cihazımızda High Availability yapılandırmalarını yapmaya başlayalım. Şimdi birinci cihaza geliyorum. Birinci cihaza geldiğimizde burada ana sayfada Setup kısmı var. Setup kısmında burada Run Config Senkronizasyon High Availability Utility var. Buraya tıklayarak ayarları yapacağız. Burada bir uyarı veriyor. Birden fazla default gateway'iniz var diyor. Bir IP versiyon 6 bir de IP versiyon 4 için olduğu için bu uyarıyı veriyor. Next diyelim. Biz birinci cihazımızı kurulumunu yaptığımız zaman senkronizasyon ayarlarını ve High Availability ayarlarını da yapmıştık. Şimdi tekrar kontrol ederek devam edelim. Burada High Availability Failover metodu var. Burada Network ve Serial kablo seçenekleri var. Eğer fiziki cihaz kullanıyorsanız, fiziki cihazı direkt birbirine bağlıyorsanız burada Serial kabloyu seçebilirsiniz. Eğer ağ üzerinden failover yapacaksanız Network'ü seçebilirsiniz. Ya da burada Network and Serial kabloyu seçebilirsiniz. Biz şu an sanal cihazlar kullandığımız için Serial kablo ile yapmamız mümkün değil. Onun için biz burada Network'ü seçiyoruz. Next diyorum. Burada internal taraftaki IP adreslerini gösteriyor bize. Biz bu IP adreslerini cihazımızı kurduğumuz zaman yapmıştık. Floating IP olarak 172.16.0.222'yi kullanacağız. İnterfezlerimizi de kurulum yaptığımız zaman ayarlamıştık. Next diyorum. Burada High Availability IP adresini girmemizi istiyor. High Availability adresimiz de 10.1.0.1. Subnet maskımızı yazıyoruz. İnterfezimizi 1.3 ve Untagged olarak seçerek devam ediyoruz. Burada NTP adresini soruyor bize. NTP adresini girmeniz önemli arkadaşlar. Senkronizasyon yaptığımız zaman zamanlamanın tutması gerekiyor. Onun için burada NTP adresini de girmeyi unutmayın. Next diyorum. DNS adresimiz 88. Next diyorum. Config senkronizasyonu hangi interfez üzerinden yapacağımızı soruyor. Biz burada High Availability interfezini seçiyoruz. Next diyorum. Burada Failover Unicast konfigürasyonu var. Burada da High Availability interfezinizle Management interfeziniz olması gerekiyor. Eğer bu interfezleriniz burada değilse burada Add diyerek buraya ekleyebilirsiniz. Burada Next diyerek devam ediyorum. Burada Mirroring konfigürasyonda da High Availability interfezimizi seçerek Next diyoruz.
Şimdi burada yapılandırmamızı tamamladık. Buradaki standart pair konfigürasyonunu ikinci cihazda yapacağız. Finish diyerek işlemimizi bitirelim. Şimdi birinci cihazdaki işlemimiz bitti. İkinci cihaza gelelim. İkinci cihaza geldiğimizde yine ana sayfada Run Config Senkronizasyon High Availability Utility'ye tıklayalım. Next diyelim. Burada da failover metodunu network olarak bırakıyorum. Next diyorum. Burada floating IP adresini girmemiştik. Burada floating IP adresini 172.16.0.222 olarak giriyorum. İki cihaza da aynı olması gerekiyor. Allow Default'ta bırakıyorum. Diğer ayarları kurulum yaptığımız zaman ayarlamıştım. 1.2 interface'ini kullanacağız. Untagged olarak Next diyorum. High Availability'miz de 10.1.0.2 olacak. Interface'imiz 1.3. Burada Untagged diyoruz. Add diyoruz. Next diyelim. Bize external floating IP adresini sormuyor burada. External floating IP adresini de network sekmesi altında ayarlarız. Buraya NTIP adresini girelim. 85 199 214 98. DNS adresimizi girelim. Next diyelim. Config senkronizasyon interface'ini seçelim. High Availability'yi seçiyorum burada. Next diyorum. Burada bir değişiklik yapmadan Next diyorum. Buradan mirroring interface'imizi de High Availability olarak seçiyorum. Next diyorum. Burada standart pair konfigürasyonda Next diyerek birinci cihazımızın bilgilerini gireceğiz burada. Next diyorum. Burada Discover Configure kısmında Next diyerek birinci cihazımızın bilgilerini girelim. Burada birinci cihazımızın IP adresini yazalım. İsterseniz management adresini yazın, isterseniz High Availability interface'inin adresini yazın. High Availability interface'inin adresiyle bağlantıyı sağlayacağım. Birinci cihazımızdaki admin kullanıcısı ve password'ünü yazıyoruz. Retrieve Device Information tıklıyorum. Birinci cihazımızın bilgileri geldi. Device sertifikayı eşleştirelim. Burada bir failover grubuna bir isim verelim. Failover senkronizasyon grup dedim. Add device diyorum. Şimdi burada senkronizasyonun beklemede olduğunu gösteriyor. Senkronizasyon ayarlarını da bir sonraki dersimizde yapacağız. Şimdi network sekmesi altında self IP'ye gelerek external taraftaki floating IP adresini de ekleyelim. Create diyelim. Adına IP adresini yazıyorum arkadaşlar. 192.168.10.222 diyorum. Adresimiz de aynı adres. Subnet maskımızı yazalım. Burada external'ı seçelim. Port Lockdown kısmında da default'u seçiyorum. Burada da Traffic Group 1 Floating'i seçiyorum. Finish diyorum. Şimdi High Availability interface'imiz var. Internal Self IP adresimiz var. Internal Floating IP adresimiz var. External Self IP adresimiz. External Floating IP adresimiz. IP versiyon 6 Floating adresimiz. IP versiyon 6 Self IP adresimiz. Default Route'da da IP versiyon 6 ve IP versiyon 4 için default route ayarlarımız var. Şimdi yapılandırmalarımızı tamamladık arkadaşlar. Ana sayfaya geliyorum. Birinci cihazımıza gelelim. Şu an ayarlarımızı senkronize etmediğimiz için durum kısmında Change Pending'i görüntülüyoruz. Bu dersimizde High Availability'nin konfigürasyonunu yaptık. Bir sonraki dersimizde de senkronizasyon ayarlarını yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.